Hoi 4 mod serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine birbirinden güzel, kaliteli ve oynamaya değer modlarla karşınızdayım. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Listemizin ilk sırasında başlangıç tarihi 1933 olan Darkest Hour yer alıyor. Ana başlangıç tarihimizden 3 yıl önce başlayan bu modda Almanya'da malum kişi henüz iktidarda değil. Ayrıca 1929 ekonomik buhranının etkileri çok daha net hissedilmekte. Yeni mekanikler eklediklerini de sayfalarında belirtmişler. Türkiye'de Focus bulunmuyor fakat alternatif bir başlangıç tarihi seviyorsanız bu mod tam size göre. Sıradaki modumuz Millennium Dawn. Listeye eklememi çok istediğiniz ama benim bir türlü sevemediğim o meşhur mod. Başlangıç tarihi 2000 olan bu modun araştırmaları, mekanikleri, fokusları, her şeyi oldukça detaylı. Zaten modun kapladığı alanda bunu açıkça gösteriyor. Her şey çok güzel Aykomen, neden sevmiyorsun bu modu diyecek olanlara açıklayayım. Sevmeme sebebim modun rezalet derecedeki optimizasyonu. Aşırı detaylı yapısından dolayı oyun çok yavaş ilerliyor ve benim gibi ortalama sisteme sahip oyuncular için bu durum çekilmez bir çileye dönüşüyor. Yine de bu kadar kapsamlı bir modern tarih modu az bulunduğundan ve Türkiye için Focus içerdiğinden kendisine saygı duruşumuzu eksik etmiyoruz. Bir sonraki modumuz Millennium Dawn'dan hoşlanmayanlara alternatif olarak gelsin. Red Dusk evrenine hoş geldiniz. Bu evrende yıkılmaya mahkum Sovyetler Birliği dağılmamış ve 2000'li yıllarda Soğuk Savaş hala devam etmekte. Amerika'nın yükselişini engelleyebilir veya Saddam Hüseyin ile alternatif bir tarih senaryosu kurabilirsiniz. Türkiye'de ise Focus bulunmuyor. Sıradaki modumuz Hearts of Iron Age of Steam Machines. Türk tarihini kıskanan Avrupalı mod yapımcılarının elinden çıkma alternatif bir evren sunuyor. Senaryoya göre Türkler Orhan Gazi döneminde Balkanlara geçememiş ve ilerleyişleri durmuş. Roma İmparatorluğu ise hiç yıkılmamış. Aksine Anadolu, Mezopotamya ve Kafkasya'yı da fethetmiş durumda. Yetmezmiş gibi 1300'lerden 1849'a kadar olan dönemi kendi kurgularıyla sayfalarca lore yazarak doldurmuşlar. Bu modu bir öneri olarak değil, tarihimizin ne kadar kıskanılır ve kıymetli olduğunu bilin diye koydum. Sıradaki modumuz Old World Blues. Kıyamet sonrası 2275 yılında geçen bu mod Fallout evrenine dayanıyor. Fallout oyunlarını oynamadıysanız ya da dizisini izlemediyseniz bu moddan fazla keyif alamayabilirsiniz. Çünkü bu mod Fallout'un hem lore'unu hem de ruhunu Hoi 4 evrenine başarıyla taşıyor. Detaylı araştırmalar ve fokuslar ise pastanın üzerindeki çilek. Bu mod bana göre Hoi 4'ün en iyi 3 modu sıralamasına garanti bir şekilde girer. Siz çok istediniz, ben ise bir türlü anlam veremedim. Karşınızda Equestria at War. My Little Pony evreninde geçen bu mod oyuna büyülü mekanikler, detaylı fokuslar ve devasa bir harita katıyor. Dışarıdan oldukça masum ve renkli görünse de modun fan kitlesini derinlemesine incelediğinizde ilginç profillerle karşılaşmanız mümkün. Hoi 4'ü ponilerle dolu bir evrende oynamak isteyenler için önerilebilir. Şimdi ise Central Powers'ın 1. Dünya Savaşı'nı kazandığı alternatif tarih modlarına göz atalım. Bu konseptteki en iyi mod şüphesiz Kaiser Rise. Sayısız alternatif senaryosu, geniş fokus trileri ve detaylı yapısıyla bu türün hem en köklü hem de en başarılı örneklerinden biri. Muhtemelen siz onu zaten biliyorsunuzdur. Fakat farklı bir tat arayanlar için benzer temaya sahip Weltreich The Age of Weltpolitik modunu da öneririm. Aynı konsepti işliyorlar ama yorumlayış tarzları bir tık farklı. Özellikle Osmanlı yolu çok daha detaylı ve eğlenceliydi. Biz oynarken epey bir keyif almıştık. Biraz da Victoria dönemine yelken açalım. End of a New Beginning, yani yeni bir başlangıcın sonu moduna hoş geldiniz. Bu mod Hoi 4 içerisinde adeta Victoria 3 deneyimini sunmak için geliştirilmiş. Gelişmiş ekonomi sistemi, özgün araştırmalar ve detaylı fokus yapısıyla dikkat çekiyor. İster Fransa ya da İngiltere ile ticaret imparatorluklarınızı geliştirin, ister 2. Mahmud'un halefleriyle Türkleri modernleştirme yoluna gidin. Prusya diye bir devlet de var. Alman İmparatorluğunu kuracakları falan söyleniyor ama içiniz rahat olsun. Avusturya ve Fransa'ya sordum, pek ihtimal vermiyorlarmış. Ama siz yine de bir önleminizi alın derim. Yükselen bir başka güç olan Rusya'da Doğu Avrupa'da dikkat çekiyor. Mutlaka göz atın derim. Bu arada bilgilendirici tarih videoları hoşunuza gidiyorsa sizi Instagram adresimize de davet ediyorum. Enteresan da bir oyun geliştiriyorum. Onun da geliştirme sürecini Instagram'dan paylaşacağım. 10.000 aboneye de destekleriniz sayesinde az kaldı. O halde devam edelim. Son modu
modumuzda ise 18. yüzyılın sonuna yolculuk ediyoruz. Karşınızda The Napoleonic Wars yani Napolyon Savaşları. Adından da anlaşılacağı üzere büyük ölçüde Fransa merkezli bir içerik sunuyor. 7 farklı senaryoyla sizi Napolyon'un büyük fetihlerine götürüyor. Fakat unutmayın, bir yeri fethetmek kolay, asıl zor olan onu elde tutabilmektir. Tarihte başarısızlıkla sonuçlanan Napolyon'un kariyerini bu kez siz alternatif bir senaryoyla yeniden yazabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak güncelleme alan bir mod oldukça potansiyelli gözüküyor. Listemiz bu kadardı. Kanala abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Yapacağım tarih temalı oyunlardan da sizleri haberdar edeceğim. Video önerilerinizi de bekliyorum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Romalılar.